Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu harika iyiliği anlatmaya çalışacağım. Çok beğendim. Gerçekten Instagram sayfam Çanta Turkuaz'a DM'den gönderdiğiniz modellerden biri de buydu. Birkaç videosuna baktım. Hem dikişli hem dikişsiz örüleni var. İki tek parça, yani iki eşit parça örülüyor. Arka ortadan ve koltuk altlarından dikiliyor. Ben dikişsiz olanı, yani yelek bittiğinde şurada 3 ilmekle başlıyoruz. İlginç bir yapılışı var. 3 ilmekle başlıyoruz, arttırıyoruz. Bittiği zaman gene ortadan 3 ilmekle bitiriyoruz. Çok kolay. Hani zor gibi görünüyor ama hiç değil. Çok kolay. Ben severek, beğenerek öreceğinizi tahmin ediyorum. Videosunu da çekmek istedim. O kadar beğendim ki şimdi ikincisi, yani beyazını yapıyorum. Beyazını örüyorum. Onu da görselinde ikisini birden paylaşırım. Çok çok güzel yelek bence. Örün. Şimdi hadi videoyu izleyelim. İp kışlık bir bebe ipi. 100 gramlık. Şimdilik bir yumak kullanacağım. 2 yumak aldım. Ne kadar gittiğini de söylerim sonunda. Herhangi bir bebe ipiyle örebilirsiniz. Tabi yelek olduğu için ve kışın kullanacağımız için kışlık bir ip olsun istedim. Şöyle model, ilk önce böyle bir parça öreceğiz. Şöyle göstereyim. Kol, yaka ve beden. Şu parçayı elde edeceğiz. Bir tane daha. Sonra yan yana getirip birleştireceğiz. Bunun iki şekli var. Bir dikerek, bir de dikmeden. Yani yelek bittiğinde hiç dikişsiz bitiyor. Ki ben dikiş sevmediğim için, iğne ipliği hiç sevmediğim için dikişsiz olanı yapacağım. Yani bütün olanı öreceğim. Çok kolay, hiç zormuş gibi görünse bile çok kolay bir model. İsterseniz, yani dikişli aranızda benim gibi bir husumet yoksa dikebilirsiniz yanları ve arkayı. Çünkü şu arka ortada dikişli olacağı için ben dikişsiz olanı tercih ettim. O şekilde öreceğim. Bunun gibi bir parça daha örüyorum. Başlangıç şurası. 3 ilmekle başlıyoruz. Arttıra arttıra arttıra. Ben şurayı 13 santim yaptım. Yani yeleğin yarısı. 13 santim. 13 diğer tarafı 26 santim. Yeni doğan bebek yeleği olduğu için bu bana yeterli oldu. Yani ilk 6 ay giysin yeterli. Siz de şuradan başladıktan sonra hangi uzunlukta istiyorsanız, isterseniz 15 santim yapın. 15-15-30 3 yaşa kadar çok rahat giyer o yeleği. İstediğiniz uzunlukta yapıyorsunuz. Sonra bırakacağız arttırmayı. Yani bırakacağız derken bir taraftan arttıracağız, bir taraftan eksilteceğiz. İstediğimiz uzunluğa ulaştıktan sonra şu köşe. Bundan sonrası burada eksilecek, burada artacak ve haroşa olarak devam edecek. Şimdi hemen ilmeğimizi atalım. 3 ilmekle başlıyoruz. Değişik bir model ama kolay bir model. 2 ilmek oldu. 3. 4 numarada şiş kullanıyorum. Görünüyordur umarım. Şöyle açılardan göstereyim. İlk ilmekler olduğu için örerek alıyorum. Baştaki ilmeği normalde örmeden alırız ama ilkinde örülür. Bildiğimiz haroşa örüyorum. Yani bundan önceki yeleği, zıbın yeleğini düzden haroşa örmüştüm. Yani şöyle sürekli düz örerek. Bunu normal bildiğimiz haroşa örüyorum. Şimdi arttırmalara geçtik. Hangi arttırmayı eliniz alışkınsa onu örün. İlmekten de ilmek çıkartabilirsiniz. Ben bu sefer ilkini örmeden alıyorum. İpi arkaya alıp şöyle bir ilmek atıyorum. Gizli arttırma. İpi alıyorum tekrar. Normal haraşoyu örmeye devam ediyorum. Ve her sırada bir ilmek artıyor. 4 oldu.
Pardon, şöyle birini alıyorum örmeden ilk ilmeği, arkaya atıp ipi bir ilmek atıyorum, ipi öne alıp örmeye devam ediyorum. Bu arttırmayı her sıranın başında yapıyoruz. Şimdi 5 oldu. Bir tane örmeden ipi şöyle arkaya alıyorum. İlmeği daha rahat atabilmek için şöyle bir ilmek, sonrasında haroşa. Ben normalde elimde örerim. Ama tabii bu kamera altında biraz zor oluyor. Şöyle örmeyi deneyeyim. Şöyle bir ilmek. Bir tane arttırma. Şişlerin kontrolü biraz zor oluyor kamera altında. Evet. 2, 4, 6, 7. Ben yine bildiğim gibi öreyim. Gene bir ilmek alıyorum. Şöyle bir doluyorum. İpi tekrar öne alıyorum. Ve haroşa. Her sırada bir ilmek artıyor. Dediğim gibi arttırmaları eliniz neye alışkınsa o şekilde örersiniz. Gene bir ilmeği alıyorum. İlk ilmeği. Şöyle bir arttırma ilmeği. Tekrar haroşayı örmeye devam ediyorum. İki, 4, 6, 8, 9. Bu şekilde üçgen oluşuyor. Burada başlangıcı büyüyor. Dediğim gibi istediğiniz uzunluğa geldiğinde artık bu benim için yeterli dediğiniz yerde şuradan kesip buradan gene arttırmaya devam edeceğiz. Ben dediğim gibi bu parça 44 ilmekten oluşuyor. Yani 44 ilmek 13 santim oldu. 4 numara şişle. Tabii ki bu elden ele, ipten ipe değişir. Herkesin ölçüsü farklı oluyor. O yüzden santimle gidin. Yani o yüzden santim ölçüsü de veriyorum. Sadece ilmek ölçüsü vererek yanlış yönlendiririm sizi. Benim 44 ilmeğim 13 santim oldu. Sizinki farklı çıkabilir. O yüzden ölçerek yapmak en güzeli. Yani 15 santim yaparsanız eğer şöyle 15, 2 santim fazla örerseniz 2-3 yaşa kadar çok rahat giyilebilen bir bebek yeleği olur. Şimdi ben bunu gene 44 ilmek olana kadar örmeye devam ediyorum. Şöyle 44 ilmek olana kadar şu köşeyi ördüm. Şimdi bundan sonra buradan eksilteceğiz. Bu taraftan arttıracağız. Bu parçayı örerken 44 ilmek olduğunda eksilterek başlamıştım. Şimdi karşılığına geleceği için arttırarak başlayacağım. Şu kısımda yani. İlk parçada eksilterek başladım. İkincisinde arttırarak başlıyorum. Tam karşılığına geleceği için. Arttırma devam edecek.
Şöyle ilkini örmeden alıyorum. Bir ilmek takıyorum. Normal şimdiye kadar ördüğümüz gibi haroşa örerek sıranın sonuna kadar örüyorum. Arttırdım. Sıranın sonuna kadar ördüm. Şimdi eksilteceğim. Yani 2 tane ilmeği birlikte alıp bir ilmek yapacağım. Bir tane eksiltmiş oluyorum. İlk birkaç sırada şaşırmamak için, hani nereden eksiltiyorum, nereden arttırıyorum dememek için bir işaret iğnesi koyuyorum ama gerek yok buna aslında. Bir iki sıra gittikten sonra kendini gösteriyor zaten. Nereden eksiliyor, nereden artıyor çok net bir şekilde gözüküyor aslında. Şimdi arttırarak başladım. Sonra geldim eksilttim. Bunda da tam tersini yapmıştım. Önce eksiltmiştim, sonra arttırmıştım. Şöyle diğer parçada diğer tarafa geleceği için tam aksi olması gerekiyor. Gene sıra sonuna kadar örüyorum. Evet, eksilttim. Şimdi arttırma sırasındayım. Her zaman yaptığımız gibi bir tane boş, bir tane arttırma ilmeği, ipi alıyorum öne, arttırdım. Şimdi diğer sıraya doğru örüyorum ve aynısını, yani eksiltmeyi yapıyorum. Tekrar bu tarafa geliyorum, arttırıyorum. Bir eksilterek, bir arttırarak şu ölçüye geliyoruz. Şurada modelin başladığı, şurada bir haroşa dümdüz gelen, şu kesik kesik olanlar değil, hemen onun altındaki şuradaki düğüm gibi gözüken yerleri sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Şunlar 23 tane. 23 tane olunca hemen şuradaki deseni kuracağız. Şu koltuk altından şu düğüm gibi görünen yerleri sayarsak, yani ben 23 diyorum da benim istediğim ölçü o kadardı, çünkü siz istediğiniz yükseklikte örebilirsiniz. Benim 19 santim. Dediğim gibi yeni doğan yeleği olacağı için çok büyük ölçülerde yapmaya gerek yok. Siz de kendi ölçünüze göre uygulayacaksınız. Burayı tabii ki geniş örerseniz yüksekliği de biraz fazla yapmanız doğal olarak gerekiyor tabii ki. Şimdi bir eksilterek, bir arttırarak ve şurada ben 23 düğüm yapmışım. Şuraya gelene kadar, yani şu örnek kurulana kadar devam ediyorum. Evet, şuradaki düğümler 23 adet olana kadar ördüm. Aynı uzunlukta beden kısmı şöyle aynı uzunlukta oldu. Şöyle karşılığı. Yeleğin karşılığı. Şimdi nohut modeli örgünün tersinden, yani şu iç kısmından kuruyorum. Diğer tarafı düz haroşa örüyorum. Zaten 2 sıradan oluşuyor. Bir örnek kuruyoruz. Üzerine haroşa örüyoruz. Kolay bir örnek. Şimdi tersten olduğu için ben bu sırada örneği kurmaya başlıyorum. Başlarda 6 ilmek haroşa örüyorum. Düz, artık eksiltme arttırma yok. Düz örüyoruz artık. 2 3 4 5 6 2 4 6. Şimdi bir ilkinde
Toplayarak başlayalım. Fark etmez gerçi. 3 ilmeği topladım. Sonra ipi geri attım. Bir tane ilmeğe ilmekten ilmek çıkaracağız, arttıracağız. 1 öne alıyorum. 2 aynı ilmekten tekrar geçiriyorum. 3 bakın şişte 3 ilmek oldu. Öne alıyorum ipi. 3 ilmek. 3 ilmek arttırıyorum. 3 ilmek topluyorum. Topladım. İpi arkaya aldım. 1 ipi öne alıyorum. 2 aynı yerden bir ilmek daha alıyorum. 3 şöyle. Şimdi topluyorum. 2 3 ördüm. İpi arkaya aldım. İlmekten 1 2 ipi öne aldım. Sonra aynı ilmeğe 3 şurada görüldüğü gibi. Şimdi topluyorum. 3 topladım. Bir seferde çıkardım. İpi arkaya aldım. 1 ipi öne aldım. 2 aynı ilmekten bir ilmek daha çıkardım. 3 ilmek daha artırdım. Şimdi topluyorum. 1 2 3 ipi arkaya alıyorum. İlmeğe 1 ipi öne alıyorum. 2 aynı ilmekten bir tane daha ilmek alıyorum. 3 şimdi 3 ilmeği topluyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Topladım. Şimdi bu 6 haraşo ilmekten sonra toplayarak başlamıştık. Toplayarak başladık. Arttırarak bitireceğiz ki ilmek sayımız değişmesin. 2, 4, 6 kenar ilmeği 7. Bir tane de topladıktan sonra bir tane de arttırıyoruz. Kalanı zaten kenar ilmekleri 6 haraşo. Başladığımız gibi. Toplayarak başladık modele, arttırarak bitirdik. Böylece ilmek sayımız eksilmemiş oldu. Örgünün düz tarafı burası. Zaten top top yavaş yavaş gözüküyor. Tamamen haraşo örüyoruz hepsini. Bir tane boş. Bütün sırayı haraşo örerek devam ediyorum. Burada topladıklarımızı da arttırdıklarımızı da hepsi haraşo. Sıra sonuna kadar örüyorum. Şimdi örgüde arka sıraya geçtik. Yani örneği kurduğumuz sıra.
şu top top görünenin bir arkası. Gene 6 ilmek, 2 3 4 5 6. Bu değişmiyor, kenar ilmekleri. Şimdi şöyle şurada arttırdığımız ilmekleri toplayacağız. Topladığımız ilmeği arttıracağız. Zaten gözüküyor. Bir ilmekten şurada mesela 1 2 3 ilmek çıkarmışız. Şurada toplamışız. Şurada düğüm gibi görünüyor zaten. Arttırmışız. Toplamışız. Şimdi şurada topladığımız olan ilmeği, şu alttaki düğüm gibi gözüküyor. Hemen orayı tam tersini örüyoruz, arttırıyoruz. Toplamıştık, arttırıyoruz. 1 2 aynı ilmeğe 3 ilmek çıkarttık. Burada da arttırmıştık. Bakın şu geniş olan yuvarlak, bu 3 tane ilmek var üstünde. Bu arttırdığımızda. Şimdi onları topluyoruz. Yani bir sıra önceki ne yaptıysak bir sıra üstünde tersini yapıyoruz. O yüzden de şuradaki oluşan toplar bu şekilde. Yani şurada iki top arasında birbirinin çaprazında kalan toplar oluşuyor. İç içe girmiş. Gene şuradaki topladığımız ilmekteyiz. Hemen arttırıyoruz. 1 ipi öne alıyorum. 2 aynı ilmekten bir ilmek 3. Şuradaki arttırdığımız gözüküyor zaten. Bunu da topluyoruz. Arttırıyorum. 1 2 aynı ilmekten 3. ilmek. Sonra arttırdığımız bir sıra alttaki ilmeği topluyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Evet, sıra sonunda tekrar 6 haraşo örüyorum. 3 4 5 6. Bu top top olan tarafta örnek kurmuyoruz. Olduğu gibi örüyoruz. Bir örmeden alıyorum ve bundan sonrakileri haraşo örüyorum. Sıra sonuna kadar. Sadece haraşo. Şimdi gene 6 kenar ilmeği ördüm. Arka yani örneği kurduğumuz sıradayım. Gene bir alttaki kurduğumuz örneğin tersini yapacağız. Bu sefer burada arttırma var. Altta toplamıştık. Şimdi burada arttırmışız. Onu topluyoruz. Arttırdığımızı topluyoruz. Üçünü bir arada şöyle topladım. Burada da topladığımız ilmek var. Onu da arttırıyorum. 1 ilmeği öne alıyorum. 2 aynı ilmekten bir ilmek daha çıkartıyorum. 3 arttırdığımız bir ilmek var. Topluyorum üçünü. Topladığımız ilmeğe de arttırma. Bütün yapacağımız model bu. Burada bunu kuruyoruz. 3 tane topluyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Bir öteki sırada arttırdığımızı topluyoruz. Topladığımızı arttırıyoruz ve arka sıralarını sadece haraşo örüyoruz. Bu kadar basit. Şimdi topluyorum.
Arttırmışız çünkü. Şimdi arttırıyorum. 2 3. Şimdi arttırdığımız ilmekleri topluyorum. Bütün model bu. Sıra sonuna kadar örüyorum ve bundan sonra da aynı şekilde örerek şuradaki gördüğümüz şu nohut desenini gerekli uzunluğa ulaşana kadar örüyoruz. Ben hemen ölçüyü vereyim. Ben ne kadar örmüşüm. Başlangıç yeri 22 sıra. 22 buçuk. Yeterli olmuş. Zaten yeni doğan örüyoruz malum. Şimdi ben bunu yeterli uzunluğa gelene kadar, yani bu kadar. Buradan da anlayabiliriz. Mesela şu en dipte yaptığımız şuradaki kabartı. Şurada. Şöyle göstereyim. Şurada kabartılar var. Bunlardan sayarak da gidebiliriz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 diye uzatmışım örneği. Santimini de verdim. Siz de o şekilde nerede kaldığınızı öğrenebilmek için böyle topları bu şekilde de sayabilirsiniz. İkinci parçayı da ördüm. Bundan sonra birleştirip arka bedeni öreceğiz. Sayılarına dikkat edeceğiz tabii ki. Şurası koltuk altı. Şuradaki örneği kurduğumuz zaman kenarlarda 6 ilmek haroşa örmüştük. Onun başlangıcından sayacağız. Şu düz haroşa çizgilerini değil, hemen şu kısaların başladığı yerden itibaren 34 diş sayacağız. Bu son yaptığım parça. Buradan devam edeceğiz çünkü. Burada 34 diş var. Burada 33 dişte bıraktım. İplik de bu tarafta. Şöyle. Bunun da ipi burada. 34. şu haroşa dişi görünüşünü ördüm. Burada 33 var. Şimdi böyle devam edeceğim sırayı. Bittiği zaman burada da 34 diş haroşa olacak ve eşitlenecek. Buna dikkat edelim. Kısa uzun kalmasın. Şimdi bu ipi buradan keseceğim ama önce bir sırayı devam edip hem birleştirelim. Aynen haroşayı örmeye, iki parçayı birleştirerek şöyle haroşayı örmeye devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar bu iki parçayı tek parça haline getireceğiz. Bunu da koparacağız birleştirince, güzel bir şekilde düğüm atmadan. Fikir vermesi açısından şurası koltuk altı, şöyle ölçüyorum, 22,5 santim. Bayağı iyi bir ölçü bence, yeni doğan olacağı için. 6 aya kadar dedim ama yani yaşına kadar bile kullanılabilecek bir yelek oluyor aslında. Şöyle de bir bilgi vereyim. İki tarafı birleştirdik. Koltuk altından itibaren şu kısa ilmek diş görünüşleri 34 olacak. Burası 34 olurken burası 33 bırakmıştık daha önce. İp de buradaydı. Örerken burası da 34 oluyor ve iki tarafta eşitleniyor. Şimdi birleştirmeyi nasıl yapacağız? Çok çok kolay. Şu koltuk altı ile birleştireceğiz. Ve her seferinde ilmek alacağız. Hem buradan hem buradan. 2 ilmek. Yani şu arka sıradan yapacağız bütün eksiltmelerimizi. Ön sırada bu yeleğin ön yüzü. Burada hiçbir işlem yapmayacağız. Düz haroşa öreceğiz. Arka yüzde ilmek takacağız her iki tarafa da. Tabii ki burada her iki sırada bir artış olacak. Bunu sabit tutmak için, ilmekleri artmaması için de ortadan 3 ilmeği birlikte alacağız. Burada eksilttiğimiz 2 ilmeği
burada arttırıyoruz. Ya da burada arttırdığımız 2 ilmeği burada eksiltiyoruz. Bu şekilde ilmek sayısı değişmeden sabit bir şekilde devam ediyoruz. Tığla daha kolay alınacağı için ilmek şöyle koltuk altı şurasıydı. Şu kısa çizgilerin başladığı yerin hemen altındaki şu düğüm düğüm gördüğümüz yerin hemen ilkine tığ batırıyorum. Şöyle bir ilmek alıyorum, şişe takıyorum. Bir tane arttırmış olduk. Yani kol ortaya çıktı. Şöyle. Bütün arttırma, eksiltme işlerini hepsini arka yüzde yapıyoruz. Ön yüzde sadece haroşa örerek geçiyoruz. Şimdi burada arttırdım. Gene haroşa örerek devam ediyorum. Artık desen çalışmıyoruz. Desen bitti. Haroşa örerek ilerleyeceğiz. Ortaya kadar bu şekilde ilerliyorum. Şöyle beden kısmı, koltuk altından ilmeği aldım. Bir tane arttırdım. Her bir tarafta 44 ilmek vardı. 44, 44, 88 ilmek olacak tamamı. Ve bitene kadar da aynı ilmek olacak. Şimdi burada aldığım bir tane arttı. Yani şu parça 45 ilmek oldu. 44 ilmek örerek sona geliyorum. Sondaki şuradaki ilmeği beraber alıyorum. Şurada 1, 2, 3 ilmeği birden alıyorum. 3 ilmekten bir ilmek çıkartacağım. Şöyle. Ve 2 tane eksiltmiş oluyorum. Tekrar haroşa örüyorum sıra sonuna kadar. Şurada yaptığım ilmek takmayı burada da yapınca bir arttırdık, 2 eksilttik, bir arttırdık. Yani şurada artanlar şurada eksilmiş oluyor. Tekrar haroşa olarak devam ediyorum. Haroşa olarak ördüm. Sona geldim. Şimdi burayı şöyle ilk başladığımız şu kısa çizginin bir altındaki şu uzun çizginin hemen ucundaki düğüme ipi alıyorum. Bir ilmek çıkartıp şişe takıyorum. Bundan sonraki şu her düğüme bir ilmek alarak sonuna kadar öreceğiz. Bu tarafta da yapacağımız gibi. Her iki sırada bir düğme, şuradaki düğüm gözüken yerlere ilmek alıp arka parçayla ön parçayı birbirine birleştirerek devam edeceğiz. Orta kısımda zaten şurada eksilerek devam edecek. O yüzden yelek bittiğinde hiç dikişe gerek kalmayacak. Bu tam benlik bir yelek oldu. O yüzden dikişsiz olanı tercih ettim. Ama dikişli olanı da tek parça şuradaki birleştirmeyi yapmıyoruz. Nasıl ördüysek aynı şekilde burada yaptığımız gibi şöyle arttırarak geldik. Eksilerek çıkmıştık. Yani buradan arttırdık. Buradan eksilttik. Aynı şekilde tersini örerken de eksilttiğimiz yerden eksilteceğiz. Arttırdığımız yerden arttıracağız. Aynı şekilde aşağı ineceğiz. Gayet kolay yani. Öyle gözde büyütecek aman bu çok zormuş, bu değişik bir örnekmiş demeyin. Yani örmeye başladıktan sonra gayet güzel ilerliyor. Bu kadar da basit miymiş dersiniz. Şimdilik bu aldığımız ilmeği gene haroşa olarak örüyoruz.
Bunları hep arka tarafta hallediyoruz, şu arka yüzünde. Ön yüzünü düz haraşo olarak örüp sırayı tamamlıyoruz. Arttırmayı da arka yüzde yaptığımız gibi şuradaki eksiltmeyi de arka yüzde yapacağız. Bunu örerken hiçbir işlem yapmadan dümdüz haraşo olarak öreceğiz. Ortayı da o şekilde. İlk birleştirmemizi yaptık arkayla. Ön bedeni birbirine birleştirmeyi yaptık. Şimdi sıra sonundayım gene. Tekrar bir sonraki düğüm, şurada düğüm görünen yerler, bir sonraki düğüme tekrardan şöyle bir ilmek alacak kadar yani tek kanat batmayın, 2 ilmeğin içine batın. Bir tane şöyle ilmek çıkartıp şişe takın. Şişle de yapabilirsiniz de daha kolay oluyor tığla. Bir tane daha. Bakın şu düğüm görünen yerlere yapıyoruz ilmekleri. Tekrar şu arka yüzü hemen takıyoruz şişi ve haroşa örmeye başlıyoruz. Her sıranın sonunda iki bedeni birbirine şuralardan birleştiriyoruz. İlmek alarak. Aldığımız ilmekleri de şimdi gene yapacağız. Ortadan, bedenin ortasından 3 ilmek alarak 2 ilmek eksiltmiş oluyoruz. Yani 88 olması gereken sayımız sabit kalıyor. Değişmiyor. Evet, ortaya kadar geldim. Her zaman 44 ilmek sayın. 44 ilmekten sonra 45, yani 44 ilmekte her parçada. Bir tane arttırınca hep 45 oluyor. Ve 44 ilmek örüp en son ilmekle şuradan alacağınız 2 ilmeği eksiltiyoruz. Şimdi şurada şişin üstünde sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Son ilmeğim şu. Bununla birlikte 2 tane daha alıyorum. 3 ilmeği bir ilmek yapıyorum. 2 tane eksiltiyorum. Gene bu ters sıradayız. Yani arka sıradayız. Bunları hep arka sırada yapıyoruz. Aman şaşırıp da bu işlemi ön sırada da yapabilirsiniz. Yani ön tarafta da yapabilirsiniz. Ama hangisinde başladıysanız hep sabit kalın. Hep o sırada yapın. Tekrar haroşa olarak diğer sıra sonuna kadar örüyorum. Gene sıra sonuna geldim. Şuradaki aldığım ilmeğin hemen altındaki şöyle bakın. Şurayı örmüştük. Şimdi buradan alıyorum ilmeği. Şişe takıyorum. Buradan arttırmıştık. Sonra 2 tane eksilttik. Şimdi bir tane daha arttırıyoruz. Yani 2 uçtan arttırdığımızı ortada eşitliyoruz. Gene haroşa. Zaten ön yüz, hiçbir şey yapmıyoruz. Dümdüz sıranın diğer tarafına kadar örüp bitiriyoruz sırayı. Gene haroşa. Bu şekilde örerek bütün bedeni şuradaki düğüm gözüken yerlere birleştirerek örüyoruz. Bundan sonra bir işlemi daha kalıyor. Çünkü şu orta kısım üçgen şeklinde kalacak. Şöyle şuraya. Tabii bunu yapmadan göremeyeceksiniz. 2 beden arasında şuralarda kalacak. O boşluğu da
her sırada bir tane eksilterek yapacağız. Şimdi kafa karıştırmayayım. Önce bu sırayı bir bitirelim. O en son. Şimdi ben bunu aynen gösterdiğim şekilde her iki taraftan birer tane şu beden kısımlarını ön kısmıyla arka kısmı birbirine birleştirerek örüyorum. Ortadan da eksiltiyorum. İki sırayı nasıl ördüysek bundan sonra şu düğümler bitene kadar devam ediyorum. Şimdi şuradaki arttırmalar, şuradaki eksiltmeleri yaparak son şurada görünen düğüm düğüm görünen yerlere ilmeklerimizi ördüm ve artık bitti. Sondayız. Her iki tarafta da artık arttıracak hiçbir ilmeğimiz kalmadı. Bundan sonrasını gene burası yüzü yeleğin. Buradan değil. Burayı gene düz örüyoruz. Arka tarafına geçtiğimiz zaman örgünün hem bu taraftan hem bu taraftan birer tane, ortadan gene 3 ilmeği alıp 2 eksiltiyoruz. Yani her iki sırada bir 4 eksilteceğiz. Düz yerinde hiçbir şey yapmayacağız. Her iki sırada bir 4 tane eksilterek şurada bir üçgen oluştu farkındaysanız. Şöyle düz düşünün şöyle. Şurasının düz olup sıfırlanması için şuradaki aranın örülmesi gerekiyor. O da dediğim gibi her içten örerken başlardan ve ortadan eksiltmelerimizi yaparak arayı kapata kapata sıfırlayacağız. Şurada en son arttırmamızı, yani şu iki bedeni önü ve arkayı birleştirdiğimiz yerde son arttırmayı yaptıktan sonra örerek geldim. Yine arka yüzdeyim. Eksiltmemi de yaptım. Sırayı bitirdim. Zaten buranın en son ilmeğini de örmüştüm, birleştirmiştim. Hemen burada şu arka yüzünde eksiltmeyi yapıyorum. Örgünün ters yüzündeyiz. İç yüzündeyiz yani. Şurada gördüğüm ilmeğin son iki ilmeği bir alıyorum ve bitiriyorum. Son sırasıydı bu. Bu birleştirmenin, tekrar söyleyeyim. Son birleştirmeyi yaptım, ördüm, ortada eksilttim, geldim. Bu sıranın bitiminde eksiltmeye başladım. Çünkü artık burada ilerleyecek bir ilmeğimiz yok. O yüzden hemen eksiltmeye başladım. Yeleğin düz yüzünde hiçbir şey yapmıyoruz. Dümdüz haroşa örüyoruz. Eksiltme de yapmıyoruz. Aynen örgüde yaptığımız gibi düz örüyoruz. Şimdi yeleğin iç tarafında, yani arka yüzündeyim. Eksiltmelerimizi hep bu tarafta yapıyoruz. Gene bir tane çift alıyorum. Şöyle iki ilmeği bir yapıyorum yani. Bir tane eksiltmiş oluyorum. Gene ortaya kadar, örgünün ortasına kadar örmeye devam ediyorum. Örgünün ortasına geldim. Şu eksiltme yerindeyim. Zaten nasıl eksilteceğimiz yeri de belli. Şurada ortada devam eden, üçünü bir aldığımız daha top top olan, daha kabarık olan ilmeği görüyoruz zaten. Devam ediyor. Muntazam bir şekilde. Hep aynı yerden batılıyor çünkü. Bu görüntüyü şurayı ortada bırakıyoruz. Bir yanındaki, bir ortadaki, bir yanındaki ilmeği birlikte alıyoruz. Her zaman şu kabarık olan yerler bizim ortadaki ilmeğimiz oluyor. Şöyle alıyorum. Eksiltmiş oluyorum ortadan da. Ve diğer sıraya kadar örüp devam edeceğim. Ve en son iki tane daha bir alıp bir eksiltme daha yapacağım. Hem baştakiler hem ortada eksiltmeler hepsi bu arka yüzünde olacak. Sonrasında düzden örmeye devam edeceğim. Şurada başlamıştık artık eksiltmeye.
Yavaş 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 iki baştan da eksile eksile bir de ortadan şurada gördüğümüz şu ön parçayla aynı hizaya geliyor. Şu ön parça yeleğin burası da bu şekilde dümdüz olacak. Bu ilerleyecek her sırada 4 tane eksilerek ön parçalarla aynı hizaya gelecek. Ve son ortada şu 3 tane eksilttiğim 3 ilmeği aldığımız 2 tane eksilttiğimiz tam ortada 3 ilmek kalana kadar bu işlemi devam edeceğim. Dümdüz olana kadar son 3 ilmeği de alıp yeleği bitireceğiz. Evet, son 3 ilmek kalana kadar ördüm. Dümdüz bir örgü oluştu. Şöyle. Ön parçalar ve arka parça dümdüz hiç volanlanmadan şu sıralarda tam denk geliyor. Çünkü bitene kadar örüyoruz. Şuradaki mesafede şurayı sıfırlamaya tam denk geliyor sayısı. Ve yelek bitiyor. Şimdi ben son 3 ilmeği de alıyorum. 3 ilmeği tam ortadaki 3 ilmeğimiz bu bizim. Ve yelek bitti. Bunlar içinde tek tek kaybedeceğiz. Zaten başladık ve bitirdik. Yelekte hiçbir ek yok. Sadece şurayı örmek için, şu arkayı örmek için bağladığımız ipimiz var şurada. Onun dışında yekpare hiç ek olmadan örüldü. Bu şekilde tamamlamış olduk yeleği. Gerçekten çok muntazam, çok dümdüz, çok şık bir yelek oldu. Bittikten sonra hiçbir dikiş derdi de yok. Ben seviyorum böyle örnekleri, dikiş gerektirmeyen yelekleri, kıyafetleri. Bu da çok kolayınıza gelecek. Şimdi şuraya ya bir pompon yapacağım ya da buraya ilik yapacağım. Daha karar vermedim. Videolarımı beğeniyorsanız ve yardımcı olduğumu düşünüyorsanız bundan sonrakileri de izlemek için beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Daha güzel ürünlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.